Hatice Zalt, Suriye'de yaşanan iç karışıklıkla birlikte yerinden edildi, çadır kentte yaşamaya başladı. Savaşta bir çocuğunu kaybeden Zalt, iki çocuğundansa yıllardır haber alamıyor. Hatice Zalt şimdi Gaziantep'te Türk Kızılay'ın desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Muhabirimiz Birgül Yazıcı'nın haberini kameramanımız Volkan Makar görüntüledi. Ben Hatice Zalt, Halepliyim. Halep'te savaş şiddetlenince, yoğun bombardıman olunca bizi otobüslerle çadır kentlere taşıdılar. Çadır kente ilk yerleştirilen kafiledeydim. Sadece kendim için değil, orada benimle olan Suriyeliler için söylüyorum bunu. Eğer ki biz çadır kentte kalmaya devam etseydik, hepimizin sonu bir bombardımanda ölüm olacaktı. Yıllarca savaş mağduru olduk. Elimizden gelen tek şey bodrumlara sığınmak oldu. Biz 4 aile ayrı ayrı değil, aynı zemin katta, bazen bir hafta boyunca sadece su içerek kalıyorduk. Ekmek ve su bulursak, onları da sadece çocuklara veriyorduk. 5 çocuğum vardı. Bir oğlum İdlib'de şehit oldu. Küçük oğlum ise kayboldu. Abisinin nasıl öldüğünü öğrenmek için çıktı. Bir daha da haber alamadım. Büyük oğlum da savaştan kaçarken nereye kaçtı, nereye gitti onu da bilmiyorum. وضعف يعني ايوه ما قدروا يعني هلا كان ابني عمره 15 سنه اللي مات. Çocuklarım Türkiye'ye geldikten sonra Suriye'deki arkadaşlarıyla görüşüp geri dönme kararı almıştı. Suriye'ye döndüler. Ondan sonra bombardımanda bir oğlumun öldüğünü duydum. Nasıl anlatayım? Bu haberi aldıktan sonra göğsümde bir kitle oldu. O gün mide kanseri olduğumu öğrendim. Hastalığımın sebebi oğlumun ölümüdür. Gittim. Gidip gördüm oğlumu. O son halini. Kanlar içindeydi. Siyah bir torbanın içine koymuşlardı. Diğer oğlum abisinin ölüm haberini aldıktan sonra akli dengesini yitirdi. Sonra onu da kaybettik. Kimi bana diyor ki hapiste, kimi diyor öldü. İnsan ailesini, yaşamını kaybettiğinde bir ateş oluşuyor içinde. Keşke eski günlerimize dönebilsek, keşke bunlar olmasaydı. Bir şeyim kalmadı. Elimde sadece çocuğumun fotoğrafı, önüme koyup ağlıyorum. Elimde gözyaşım var, onu döküyorum. Öncelikle Türk Kızılay'a çok teşekkür ederim. Türk Kızılay'ına şükranlarımı ifade etmekte zorlanıyorum. Onlar bana insanlığımı, Hatice olduğumu hatırlattı. Ben onların sayesinde kendimi Gaziantep'li Hatice olarak hissediyorum.